Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi bir altına, gümüşe bakalım. Gümüşle başlayacağım öncelikle. Gümüşte ne demiştik? Aşağıda 22.37 kırıldığı takdirde stop olmamız gerekiyordu. Cuma günü şu hareketin geldiği süreçte saat akşam 9-10 sularında aslında stop olmamız gereken bir süreç yaşadık. Sonrasında da satışların devam ettiğini görüyoruz. Burada bir ara destek bölgesi olarak 22-24, 22-11 takip edilmeliydi. Bu bölgeyi de kırmış durumdayız. Zaten yukarıda bakın bu 22.37 kırıldıktan sonra bizim beklentimiz şu son yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği 21.78-21.63 bölgesine kadar satışların devam etmesi olacak. Bu da şu son yükselişin düzeltme sınırları içerisinde bir düşüş olur. Eğer 21.63 kırılacak olursa burada gene bir ara destek bölgesi olarak 21.40-21.30'u takip ediyor olacağız ancak bizim esas hedefimiz bir önceki dip bölgesi olacaktır. 20.84-20.68 bölgesi. Bu tür bir düşüş riski olduğu için de mutlaka 22.37 altında şu kalıcılığı gördüğümüzde stop olmamız gerekiyordu. Ancak tabi bu tür bir düşüş geldi diye mutlaka bu diplere ulaşacağız diye de bir kural yok. Eğer yukarıda 22.50 geçilecek olursa tekrar piyasanın alıma dönmüş olma ihtimali gündeme gelecek. Ancak ben bu tür hareketlerde şöyle bir strateji uyguluyorum. Gümüş için ayırdığım sermayemi 3'e bölüyorum ve yukarıda 22.50 geçildiğinde ilk alımımı yaparım. Ve bunun da stopunu genelde şu dip bölgesinin altına koyarım. Ancak bu kırılım öncesinde eğer burada bir dip oluşturacak olursa gene stop güncellemesi yapılır. Fakat sonrasında bakın yukarıda da 23-22-92 bölgesi var. Bu 23-23-10 üstü hareketler geldiğinde ikinci alımımı yaparım ve bu aşağıdaki stopumu da güncelleyerek bu direnç bölgesi altında bir bölgeye stop çekerim. Sonrasında ise yukarıda şu bir önceki tepenin geçilmesini bekler. 23.70'in geçilmesiyle de son alımımı yapar. Tüm bu aşağıda yaptığım alımların da stopunu 23.49 altında gene bir bölge belirleyip buraya çekerim. Zaten bu ikinci alımla birlikte riskimi sıfırlamış olurum şu stop güncellemesiyle. Bu son 23.70'in kırılımıyla yaptığım alım da artık her şey kötü gitse dahi karla bu pozisyondan çıkmamı sağlayacaktır. Buna da aslında kademeli alım diyoruz. Yani pek çok yerde konuşulduğu gibi düştükçe almak kademeli alım değildir. O bir paçal yapmaktır. Bu tarz dirençler kırıldıkça alım yapmaktır kademeli alım. Oldukça da başarılı sonuçlar verir. Eğer öncesinde bu tür bir stratejiniz varsa bu tür stoplamaları da daha kolay yaparsınız. Çünkü sonuçta burada kırılım geldikten sonra stopladıktan sonra artık ne yapacağınızı gene bildiğiniz için daha güvenli işlemler olur. O nedenle hep bir sonrasını planlayarak adımlar atmak daha doğru bir psikoloji yönetimini sağlayacaktır. Bizim de aslında burada esas temelde yapmaya çalıştığımız şey bir psikoloji yönetimidir. Yüksek stres, yüksek panik yanlış işlemler yapmamıza neden olur. Bunu da çözmenin tek yolu planlı hareket etmek olacak. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu yükselişin %38.2'sinin geçtiği 1932-1927 desteğine kadar geldik. Burada yukarıda 1962 üstüne atmadığımız sürece tekrar satışların devam etmesini bekleriz. Öncelikle 1927'nin kırılması ile birlikte bir ara destek bölgesi olarak 1915-1908 takip edilecek. Burada şu son yükselişin son düzeltme seviyesi olarak takip edeceğimiz seviye ise 1885-1873 olacak. Bu bölge korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz ancak 1873 altı kapanışlarda yine bir ara destek bölgesi olarak 1855-1849'u takip edeceğiz ancak bizim esas hedefimiz 1820-1810 olacaktır. Bir önceki dibe kadar düşüşlerin devam etmesini bekleriz. 1873 yani şu son yükselişin %61.8 Fibonacci seviyesinin de geçtiği bölge kırıldığı takdirde bu bölge destek
destek olarak çalışacak olursa da yukarıda 1962'nin kırılmasıyla bir tepki sürecine girdiğimizi düşünürüz. 1983'ün geçilmesi de şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık, tekrar yükselişe geçtik diyeceğimiz bir süreci bize gösteriyor olacak. Burada da gene şu kırılımlarla birlikte kademeli alımlar yapılabilir. Ancak 1953-1956 hareketlerde de mutlaka stop olunmalıydı. Geçtiğimiz haftaki analizlerde bu seviyeleri detaylı konuşmuştuk. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da yukarıda 88 direnci korunmaya devam ediyor. Bu direncin kırılması ons gümüş öncülüğünde onslarda bir düşüş sürecini bize gösteriyor olacak. Ancak bu direnç çalıştığı sürece de tekrar bir geri dönüş. Dolayısıyla o minimum düzeltmelerden de bir yükseliş süreci yaşanabilir. Ancak yukarıda 88 geçilecek olursa da 89-90 direncini takip ediyor olacağız. Bu bölgelere ulaşmasıyla birlikte de o %61.8 maksimum düzeltme seviyelerine doğru bir düşüş yaşanır. 90 üstü kalıcı olmaya başladığında altın gümüş rasyosu bu sefer bir önceki diplere doğru düşüş sürecini takip ediyor olacağız. Rasyodan takip edenler de bu direnç bölgelerini dikkate almalılar. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.